Merhaba, bugün size söğüt motifli yelek anlatımı yapacağım. Söğüt motif ya da söğüt yaprağı motif olarak geçiyor. Öncesinde mozaik motifli bir tane yelek anlatmıştım. Başka videolarda da söğüt motif yapımını anlatmıştım. Söğüt hırkayı anlatmıştım. Orada benden yelek istenmişti. Hanımefendi torununun çeyizi için benden yelek anlatımı istemişti. Ben de kendisini kırmak istemedim. Başka arkadaşlar da vardı yapmamı isteyen. Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Videoya da örgünün bitmiş haliyle başlamak istedim. Şu an herhangi bir düzleştirme işlemi yapmadım. Videonun sonunda göreceksiniz, sadece elimle el tüsü yaptım. Trabzan tepelerini açarak kasma yapan yerleri açtım. Sonrasında ütü değdirmeden buhar verebiliriz. Ütüyü değdirdiğimizde ipin yapısı bozuluyor çünkü inceliyor. Katlayarak kaldırabiliriz ya da minder altına koyabiliriz. Benim büyük minderlerim var, aynı bu söğüt hırka kadar, söğüt yelek kadar. Onun üzerine koyuyorum. Birkaç saat kaldığında zaten ütülenmiş gibi oluyor. Yeleğin eni 56 santim, boyu 69 santim, kol boşluğu 24 santim. Videonun içerisinde arkası üçlü ya da arkası dörtlü şekilde şablonu göreceksiniz. Tek tek dizilimini yaptım. Arkasını dörtlü yapacaklar, 36 tane motif hazırlayacaklar. Büyük beden yapmak isteyenler 36 tane motif hazırlıyorlar. Arkasını üçlü yapacaklar, 31 tane motif hazırlıyorlar. Arkasını üçlü yaptığım halde de 56 santimlik bir genişliğe ulaşmış oldum. M bedenin sonu, large bedenin başı gibi düşünebilirsiniz. 36-40 beden arası çok rahatlıkla giyebilir. Sonrası için de arkası dörtlü olan şekilde yapabilirsiniz. Alize Cotton Gold 67 numara mum ışığın rengi kullandım. 2,5 milim tığ kullandım. Beden ayarlamayı da nasıl yapacağınızı yine arkası üçlü ya da dörtlü olanlarda anlattım. Yelekte toplam 455 gram ip kullandım. Alize Cotton Gold'un bir yumağı 100 gram, yani yaklaşık 4,5 yumak ip kullandım. 5 yumak ip alsanız 50 gram kadar artacak. Onu da istiyorsanız yine lastik sırasını çoğaltarak kullanabilirsiniz. Arkasını dörtlü yapacaksanız 6 yumak alın, çünkü siz daha fazla lastik sırası öreceksiniz. 6. yumağı da orada kullanabilirsiniz. Boyunu uzatacaksanız da yine fazla yumak sayısı almanız gerekiyor. Başta tüm bilgileri vermek istedim. Bu videoya bakanlar arkasını üçlü de dörtlü yapabilecekler. Birleştirmemizde, lastik geçmemizde, kolda ya da bedende herhangi bir farklılık yok. Sadece arkası dörtlü olanların 5 tane fazladan motif var. Ve lastik kısmını bizden 3-4 sıra fazla örüyorlar. Benden istenilen bir örgüydü. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Instagram'dan örgülerinizi fotoğraflı olarak atabilirsiniz. Aklınıza gelen her soruyu sorabilirsiniz. Matematiksel olabilir, iplerle ilgili olabilir, tığlarla ilgili olabilir. İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Çocuğum için yapmak istiyorum, onu nasıl yapacağım diye de sorabilirsiniz. Motif yapımını önceden anlatmıştım. Zaten o da benden istenmişti. 8 sıralı şekilde anlatmıştım. Onu da okla sağda bağlantısını gösteriyorum. Oraya tıklayarak öncelikle motif yapımına ulaşabilirsiniz. Sonrasında yelek yapımına geçebilirsiniz. Şimdi artık arkası üçlü ve dörtlü şekilde beden ayarlamasına ve motifleri bedenimize göre nasıl ayarlayacağız ona geçebiliriz. Bu yeleği de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlattım. Anlatım ise yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırabilirsiniz. Motifleri birleştirmeye başlamadan önce beden ayarlamasını anlatmak istiyorum. Bu bölümü de beden ayarlama olarak aşağıya koyacağım. Oradan detaylı olarak bakabilirsiniz. Motiflerimizin büyüklüğü, küçüklüğü bizim kullandığımız ipe ve tığa göre değişiyor. Elimizin sıkılığına, gevşekliğine göre değişebiliyor. Benden 8 sıralı şeklinde örmem istenmişti. Ben de 8 sıralı şekilde söğüt motifi ördüm. 2,5 milimde ördüm ve 14 santime ulaşmış oldum. Motifin yapım videosunda size göstermiştim. 2,75 ile ördüğümde de 14,5'a ulaşmıştım. Yani tığ numarasını büyüterek ya da küçülterek motiflerimizin ölçüsünü büyütüp küçültebiliriz. Ekranda göreceksiniz, burada söğüt süveterde ve söğüt hırkada kullandığım motif var. 7 sıralı örmüştüm. Çünkü benim elim gevşek, 8 sıralı ördüğümde motifim çok büyük oluyor. Normalde de 2,75 milim ya da 3 milim tığ kullanıyorum. O zaman motifim daha da büyük oluyor ve beden ayarlamada zorlanıyorum. O yüzden ben kendim yapacaksam 7 sıralı şeklinde yapıyorum. Motifini daha büyük isteyenler ne yapacak? Bir sıra trabzan sırası geçecek buradaki gibi. Bu yelekte de benim elim gevşek. Beden ayarlamasını yapamam derseniz 7 sıralı örün. 8 sıralı örecekseniz de daha küçük tığ numaraları kullanın. Buradaki motifim 13 santim, buradaki motifim 14 santim. Aralarında 1 santim fark var. Yani motifimizi büyütmek istiyorsak sıra sayısını bir sıra artırabiliriz ya da daha büyük tığ numarası kullanabiliriz. Motifimizi küçültmek istiyorsak daha küçük tığ numarası kullanabiliriz ya da bir sıra trabzan sırasını azaltabiliriz. Şimdi mozaik motifli yelekte yaptığımız gibi size arkası dörtlü olanı ve üçlü olanı göstereceğim. Ben yine arkasını üçlü yapacağım çünkü zaten motiflerim 14 santim.
Ben genelde 52-53 santim yapıyorum kendi için yaptığım zaman. Şimdi benim buradaki ölçüm de 56 santim olacak. Yani üzerimde size gösterebileceğim. Arkasını dörtlü yapsaydım 70 santim olacaktı. Çok büyük olacaktı. Üzerimde nasıl durduğunu göremeyecektiniz, anlayamayacaktınız. Bu videoyu izleyenler arkası dörtlü de üçlü de yapabilecekler. Örüm şeklinde hiçbir değişikliğimiz yok. Öncelikle özellikle büyük beden yapmak isteyenler için arkası dörtlü olanı göstermek istiyorum. Sonra arkası üçlü olana geçeriz. Hırkamızın arkası üçlü de olsa dörtlü de olsa boyu beşli olacak. Genellikle 40 beden ve üstü için arkasının dörtlü olması daha güzel oluyor. Arka parçanın eninde 4, boyunda 5 motif var. Arkaya toplam 20 tane motifi kullandık. Arkasını dörtlü yapacaklar, 36 tane motif hazırlıyorlar. Ben arkasını üçlü yapacağım ama ben de 36 tane motif hazırladım size gösterebilmek için. Dediğim gibi videonun sonunda siz de arkası dörtlü şekilde yeleğinizi yapabileceksiniz. Şimdi 10 tane daha motif alıyoruz ve önleri yerleştireceğiz. Toplam 10 tane motif aldım. Beşer beşer. 5'ini buraya yerleştireceğim. 5'ini de buraya yerleştireceğim. Bunlar bizim ön parçalarımızın motifleri. Beş tane motifi sola yerleştirdim. 5 tane motifi sağa yerleştirdim. Giydiğimizde burası sağa, burası sola denk gelecek ama video açısından dolayı söylüyorum. Hepimizin önünde olduğu için 5 tanesini sola, 5 tanesini sağa yerleştirdim. Şu ana kadar toplam 30 tane motif kullandık. 6 tane motifimiz kaldı. 3'ünü bu tarafa, 3'ünü de bu tarafa kullanacağız. Bunlar koltuk altına gelecek. O yüzden ikiye katlıyorum. Yarısı örgünün önüne, yarısı arkasına birleşecek. Arkası dörtlü yeleğimiz için 36 tane motifimizin hepsini kullanmış olduk. Şablonumuz bu şekilde. Ben ekran görüntüsü alıp onu 5-10 saniye ekranda tutacağım. Oradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi arkası dörtlü yapacaklar için beden ayarlamaya geçelim. Benim bir tane motifim 14 santim. 1, 2, 3, 4 tane tam motif var. Yanlarda da yarım motif var. Onlar da bir motif ediyor. Toplam 5 tane motif var. 14 çarpı 5 benim beden genişliğim 70 santim olacak. Arkası dörtlü yaparsam benim beden genişliğim 70 santim olacak. Birleştirmelerle beraber onlar da yarım santim 1 santim bize büyüklük veriyor. 71 santim kadar benim beden genişliğim olmuş olacak. Ekranda size yetişkin beden ölçü tablosu paylaşıyorum. İster oraya göre yapın. Mesela orada M beden 50-56 santim arası. L beden 56-61 santim arası. Genellikle satış yapıyorsanız oraya göre yapın. Satış uygulamalarında enini kaç santim yaptığınızı söylersiniz. Ama kendinize yapacaksanız en garanti yöntem nedir? Önünüze size dar gelmeyen bir tane yeleğinizi alıyorsunuz. Severek giydiğiniz bir tane yeleğinizi alıyorsunuz. Dar gelmeyen diyorum çünkü içine bir şey giyeceğiz. Yazda kullanabilelim, kışta kullanabilelim. Onun beden genişliğini ölçüyorsunuz. Bunu yeleğiniz olarak düşünün, bir parça olarak düşünün. Beden genişliğinizi ölçüyorsunuz. Sizinki 70 santim mi geldi? Siz de o zaman motiflerinizi 14 santim yaparsınız. 65 santim mi geldi? O zaman 65'i 5'e bölersiniz. Çünkü eninde 5 tane motif var. Bir tane motifinizi 13 santim yaparsınız. Siz 8 sıra ördüğünüzde 14 santim oluyorsa o zaman siz de 7 sıra örersiniz. 13 santimle bu şekilde bu motifle yaparsınız. Yani motifi nasıl ayarlayacağım diye düşünmeyin. Sıra sayısını azaltırsınız. Daha küçük tığ numarası kullanırsınız. Motifinizi küçültürsünüz. Mantığını tekrar anlatmak istiyorum. Eninde 5 tane motif var. Beden genişliğimiz kaç çıkıyorsa onu 5'e bölüyoruz. Beden genişliğimizi 5'e bölüyoruz. Ve bir tane motifimizin ölçüsünü buluyoruz. Söğüt hırkada aynısını yaşamıştık. Aynı tığ ve ipi kullanmamıza rağmen ben 13 santime ulaşmışım. Kendisi 11,5-12 santime ulaşmış. Bu da kolları yaparken farklılık yaratıyordu. Ona göre başka videoya yönlendirdim. Orada kendisine hırkasını yapmıştı. Şimdi de burada da diyelim el sıkı olan bir arkadaş var. Beden genişliği büyük. Large ya da X large beden yapmak istiyor. Mesela 61 santim diyelim sizin beden genişliğiniz. Siz de o zaman motiflerinizi 12 santim yaparsınız. Yine arkası dörtlü şekilde yapabilirsiniz. Kol boşluğu zaten yeterli gelecektir. Şimdi arkasını üçlü yapacaklara göre nasıl yapacağız? Arkasını üçlü yapacaklar için devam ediyorum. Eninde 3, boyunda 5 motif var. Boyumuz değişmiyor. Yine 10 tane motif alacağım. 5'ini sola, 5'ini sağa koyacağım. Tek fark eden diğerinde arkada 2 motif kalmıştı ensede büyük beden olduğu için. Bunda bir tane motif kalacak.
İki tarafta da 5'er tane motifi üste yerleştirdim. 6 tane motife ihtiyacımız var. Sağda ve solda yine 3'er tane motif yerleştiriyorum. Bunlar bizim koltuk altımıza denk gelecek. Yarısı öne, yarısı arkaya birleşecek. Sağda ve solda 3'er tane motif de yerleştirdim. Arkasını üçlü yapacaklar, kendisine göre nasıl ayarlayacak? Yine sevdiğiniz bir tane yeleği önünüze aldınız, beden genişliğinizi ölçtünüz. Bu sefer kaça böleceğiz? 1, 2, 3. 3 tane tam motifimiz var. Burada da yarım motifler var. Onlar da bir motif etti. Toplam eninde 4 tane motif var. Yani beden genişliğinizi 4'e böleceksiniz. Bir tane motifin ölçüsünü bulacaksınız. Dediğim gibi ben kendime yaptığımda genellikle 52-53 santim yapıyorum. Burada da 56 santim olmuş oldu. Motifinizi bu şekilde ördünüz. 2,5 ile ördünüz. Benim gibi 14 santime ulaştınız. 56 santimde yapmak istemiyorsunuz. Birebir ölçünüze göre yapmak istiyorsunuz. O zaman ne yaparsınız? Siz de 2,25 ile örersiniz. Ya da motif sırasını bir sıra küçültürsünüz. Sizin beden genişliğiniz 50 santim diyelim. 50'yi 4'e bölüyoruz. Bir tane motifinizin 12,5 santim olması gerekiyor. O zaman siz de buradaki gibi 7 sıralı yaparsınız. Son trabzan sırasını yapmazsınız. Yine 2,5 ile 2,25 ile örebilirsiniz. Motifi nasıl büyüteceğinizi, küçülteceğinizi anlatmıştım. Siz ergenlik çağındaki çocuğunuza göre yapıyorsunuz diyelim. Beden genişliği küçük. Ölçünüz 44 santim geldi. O zaman bir tane motifinizi 11 santim yaparsınız. Ya da 11 santimlik başka bir motif örersiniz. İlla ki söğüt motifle yapmak zorunda değilsiniz. Mozaik motifle yaparsınız. Onun her sırasında istediğiniz kadar azaltma çoğaltma yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Eskiden hanım dilendi, bey beğendi diyorduk. Şimdi büyük anne karesi diyoruz. Onunla yapabilirsiniz. Yani istediğiniz motifleri kullanabilirsiniz. Arkası üçlü olanlar için de şablonumuz bu şekilde ve beden genişliğimizi 4'e bölerek bir tane motifin ölçüsünü buluyoruz. Beden ayarlamayı anlattıktan sonra artık işimiz çok kolay. Arkası 4'lü olanlar 36 tane motif yapıyorlar. Arkası üçlü olanlar 31 tane motif yapıyorlar. Ve hızlıca birleştirmemizi yapıp lastiğimizi örüp yeleğimizi bitiriyoruz. Ben yine söğüt hırkada olduğu gibi, diğer hırkalarda, yeleklerde olduğu gibi ip koparmadan ilmek kaydırmayla birleştireceğim. Siz bu şekilde birleştirmek istemiyorsanız iğne iplikle de dikebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Sırt parçasından dikmeye başlıyoruz. Eninde 3, boyunda 4 motif var. Arkasını 4'lü yapacaklar. Bu şekilde birleştirecekler. Dikerek de birleştirseniz, tığla da birleştirseniz, benim verdiğim sayılara uyarsanız herhangi bir kasma olmayacaktır. Düz yüzlerini çevirdim, artık birleştirmeye başlayabiliriz. Tekrar ediyorum. İğneyle de dikseniz benim verdiğim sayılara uymaya çalışın. Arkasını 3'lü de yapsanız, 4'lü de yapsanız önünüze 2 tane motif alıyorsunuz. Yukarı doğru 5 sıra şeklinde birleştireceğiz. Motiflerin köşesinde 2 tane zincir var. Zincirin biri bu kenara ait, biri bu kenara ait. Her zinciri kendi kenarında kullanacağız. O yüzden başlarken ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlıyoruz. Bu kenarların iç kanadıyla başlıyoruz. Biterken birinci zincirlerin iç kanadıyla bitiyoruz. Bir bütün örgüde aynı işlemi yapacağız. İyice pekişmiş olacak. Yine Alize Cotton Gold'un 67 numarasını kullanıyorum. Bir zincirde bir ilmek oluşturuyorum. İpimi döndürdüm. Sihirli halka yapar gibi. 2,5 milimle giriyorum. Bir zincirde bir ilmek oluşturuyorum. Buradaki ipi de çok kısa tutmuyorum ki sonrasında gizleyebileyim. İlmeğimi oluşturdum. Tığdan çıkardım. Her zaman sağdan başlıyoruz. Sağda birinci zinciri bıraktım. Bu kenarın zincirini bıraktım. İkinci zincirin iç kanadından giriyorum. Zincirin tepesi V harfi şeklinde görünüyor. Dış kanadını değil, iç kanadını kullanıyorum. İpi aldım ve ikinci zincirin iç kanadından geçirdim. İpimi burada tutuyorum. Solda da birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin iç kanadından giriyorum. İpimi aldım ve ilmekten geçirdim. İkinci zincirlerle birleştirmeye başladık. Birleştirmede önemli olan şey, zaten bütün kenardaki trabzan sayılarımız eşit, zincir sayılarımız eşit. Sağda hangisine batıyorsam solda da ona batmak zorundayım. Bu şekilde ne kasma olur ne eğri bir görüntü olur. Düzgün şekilde ilerleriz. İkinci zincirlerin iç kanadıyla başladık. Karşılıklı trabzan tepelerine batıyoruz. İkinci zincirlerin iç kanadını aldıktan sonra sağda birinci trabzan tepesinin iç kanadı, solda birinci trabzan tepesinin iç kanadı. Tığın üzerinde 3 ilmek görünüyor. Üçünü birlikte çekerek birleştiriyorum. Sağda ikinci trabzan tepesinin iç kanadı, solda ikinci trabzan tepesinin iç kanadı.
ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Sağda 3. trabzan tepesinin iç kanadına girdim. Solda 3. trabzan tepesinin iç kanadına girdim ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Sağda kaçıncıya giriyorsam solda da ona girmek zorundayım. Sırasıyla tüm trabzan tepelerinin iç kanadına karşılıklı giriyorum. Önce sağdakine batıyorum, sonra soldakine batıyorum ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte alıyorum. Buradaki ipi sıkarsanız 3 ilmeği birlikte çekmekte zorlanırsınız, hem de birleştirme kasma şeklinde görünecektir. Kasma olsun istemiyoruz. Kolay kolay ilmekleri çekmek istiyoruz. O yüzden ne elimdeki tığı sıkıyorum, ne buradan geçen ipi sıkıyorum, gergin tutuyorum. Gevşek gevşek birleştiriyorum. Yine 2,5 milimle birleştirmemi yapıyorum. Birleştirmenin nasıl göründüğünü de şimdi size göstereceğim. Zincir ve trabzan tepeleri V harfine benziyor. Yine kaydırmalarımız da V harfine benziyor. İkinci zincirlerle başlamıştık. Sonra trabzan tepelerinin iç kanadıyla devam ettik. Sıra sonuna kadar trabzan tepelerini alıyoruz. İç kanadını alıyoruz. Ve en son birinci zincirlerin iç kanadını alıp bırakıyoruz. İğne ile dikecekler tüm tepeyi de alabilir. Trabzan tepelerinin iç kanadını da alabilir. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde siz de dikiyorsunuz. İkinci zincirlerle başlıyorsunuz. Trabzan tepelerini alıyorsunuz ve birinci zincirlerle bitiyorsunuz. Düzgün şekilde ilerlediysem zaten en son trabzanlar denk gelecektir. Sağda en son trabzanın iç kanadına girdim. Solda da en son trabzanın iç kanadına girdim. Arada herhangi bir yanlışlık yapmamışım. 2 tane zincir var. Sağda birinci zincirin iç kanadına giriyorum. Solda birinci zincirin iç kanadına giriyorum ve 3 ilmeği tek seferde çekiyorum. Bu şekilde iki motifi birleştirmiş olduk. Bütün birleştirmemiz bundan ibaret. Ben bir sırada yapsam bu işlemi, 100 sırada yapsam işlemim değişmeyecek. Üzerine 2 tane motif alıyorum. İkinci zincirlerle başlıyorum. Trabzan tepelerin iç kanadını alıyorum ve birinci zincirlerle bitiriyorum. Hep aynı işlemi yapacağız. Şimdi ikinci sıraya çıkıyorum. Başlarken hep sağdaki motiften başlıyoruz ve ikinci zincirlerle başlıyoruz. Birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin iç kanadından girdim. Solda da birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin iç kanadından girdim. Ve kaydırıyorum. Sonrasında trabzan tepelerinin iç kanadını alıyorum karşılıklı. Bitirirken de birinci zincirlerin iç kanadıyla bitiriyorum. Bütün birleştirmemiz bundan ibaret. İp koparmadan baştan sona birleştirebilirsiniz. Kaç sıra yapacaksanız, boyunu 6 sıralı yapacaksanız, 7 sıralı yapacaksanız ona göre ip koparmadan birleştirebilirsiniz. Yine ilk sağdan başladık. İkinci zincirlerin iç kanadıyla başladık. Sonra trabzan tepelerini alalım. Ve en son birinci zincirlerin iç kanadını alalım. Ve üzerine 2 tane daha motif yerleştirelim. Bir sıraya daha çıkmayı göstermek istiyorum. Sonrası zaten birinci sıra gibi devam edecek. Birinci sırada yaptığımız işlemi bütün sıralarda tekrar edeceğiz. Yine sıra sonuna kadar geldim. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım, bıraktım. İkinci zincirleri almıyoruz. Onlar bu kenarın zincirleri. Aradaki boşlukları kapatırken de ikinci zincirleri kullanacağız. Burada yapacağım işlem yine ne? Üzerine 2 tane daha motif alıyorum ve birleştirmeye başlıyorum. Sadece başını göstereceğim. Sonrasında aynı şekilde devam edeceğiz. Her zaman sağdan başlıyoruz. İkinci zincirin iç kanadına girdim. Solda da ikinci zincirin iç kanadına girdim. Ve tığın üzerindeki 3 ilmeği tek seferde çekiyorum. Sonra trabzan tepelerin iç kanadını alıyorum.
En son birinci zincirlerin iç kanadını alıp bitiriyorum. İkinci zincirlerle başla, trabzanlarla devam et, birinci zincirlerle bitir. Bu şekilde 3. sıranın sonuna gelelim. 4. sırayı yerleştirelim, 5. sırayı yerleştirelim, onları da birleştirelim. Sonra yanına 5 tane daha motif ekleyeceğiz ve birleştirmeye devam edeceğiz. Yine aynı işlemi yapacağız. İkinci zincirlerle başlayacağız, trabzan tepelerini alacağız, birinci zincirlerle biteceğiz. Birinci motiften başlıyoruz. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İpimi çok kısa tutmuyorum buradaki ipimi. İlmeği tığdan çıkardım. Birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin iç kanadından girdim. İlmeği alıyorum. Solda da ikinci zincirin iç kanadından giriyorum ve ilmekten geçiriyorum. Karşılıklı trabzan tepelerin iç kanadını alıyorum. Sıra sonunda birinci zincirlerin iç kanadını alıp bırakıyorum. Bir üst motife geçiyorum. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Aradaki boşlukları kapatırken de aynı işlemleri yapacağız. Orada da iyice pekişmiş olacak. Aynı şeylerle sizi sıkmayacağım. Yine sıra sonuna kadar gelelim. Birinci zincirleri alalım ve orada bırakalım. Tekrar bir üst sıraya geçmeyi size göstereceğim. Sonrasında 3. 4. 5. sırayı o şekilde tamamlayacağız. Burada da birinci sırayı bitirdik. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldık ve bir üst motife geçiyoruz. İlmeğimi geçirdim. Her zaman sağ taraftan başlıyoruz. Sağda ikinci zincirin iç kanadı, solda ikinci zincirin iç kanadı. Ve 3 ilmeği tek çekiyorum. Sonra trabzan tepeleri ve en son birinci zincirin iç kanadıyla bitiyoruz. Tekrar üzerine motif ekliyoruz. Bu şekilde üst üste yine 5 tane motifimizi birleştirelim. Eni üçlü olanlarda sırtımızı bitirmiş olacağız. Eni dörtlü olanlar nasıl yapacak onu tekrar söyleyeceğim. Buradan birleştirmeye başlamıştık. Karşılıklı üst üste birleştirmelerimizi yaptık. 5. sıranın sonunda artık yine birinci zincirlerin iç kanadına battık ve bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Arkasını üçlü yapacaklar için sırt motifleri artık bitti. Arkasını dörtlü yapacaklar. Ne yapacaklar? Yanına 5 tane daha motif ekleyecekler ve üst üste yine birleştirmeyi yapacaklar. Arkasını dörtlü yapacaklar. Motiflerini birleştirsinler. Artık yan motifleri eklemeye geçelim. Sırt motiflerini birleştirdik. Artık sıra yandaki motifleri birleştirmede. Birleştirmede değişen bir şeyimiz yok. Arkasını dörtlü yaptıysanız da üçlü yaptıysanız da sırt motiflerini birleştirdikten sonra bu aşamaya geçiyoruz. Yanına üçer tane motif ekleyeceğiz. Biliyorsunuz sonrasında yarım yarım görünecek. Yarısı arkada görünecek motifin, yarısı önde görünecek. Birleştirirken de yine bu şekilde açıyoruz ve aşağıdan yukarı doğru birleştiriyoruz. İlmek yaparak başlıyoruz. İkinci zincirlerin iç kanadıyla başlıyoruz. Birinci zincirlerle bitiriyoruz. Tekrar bir üst motife geçiyoruz. 3 tane motifi de sağda ve solda bu şekilde birleştirelim. En son birinci zincirlerin iç kanadını alalım ve bir zincir çekip ipimizi koparalım. Birleştirmemize herhangi bir değişiklik olmadığı için aynı şeylerle sizi sıkmak istemiyorum. İki tarafta da birleştirmemizi yapalım ve buluşalım. Yandaki motifleri de bu şekilde yerleştirdik. 10 tane motif kaldı. Onlar da ön parçalara gelmiş olacak. Yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin diye böyle parça parça anlatacağım. Yan motifleri de yerleştirdik. Şimdi diğer motiflere geçelim. Sırt parçasından sonra zaten arkasını üçlü yaptınız ya da dörtlü yaptınız. Sonrasında herhangi değişen bir şey yok. İki taraf için de aynı şeyler geçerli. Parça genişledikçe daha zor olabiliyor ama böyle video çektiğim tahtanın üzerinde yeterince göstermeye çalışacağım. 10 tane motifimiz kaldı. 5 tanesini sola yerleştiriyoruz. 5 tanesini sağa yerleştiriyoruz. Yine ilk üçünü, 3 sırayı karşılıklı birleştirelim sağda ve solda. Diğer kalan 2 tanesini de enine doğru birleştireceğiz. Orada yanında herhangi bir şey olmadığı için, kol boşluğu olduğu için onları da enine doğru birleştireceğiz. Şimdi yapacağımız işlem
Karşılıklı 3 tane motifi birleştirelim. Sıra sonuna kadar gelelim. 3. sırada ipimizi kesmeyelim. Birinci zincirlerin iç kanadını alalım ve ipimizi kesmeyelim. Sonra enine doğru diğer motifi birleştirelim. Sağda da solda da aynı işlemi yapacağız. Bu tarafı göstereceğim. Bu tarafı aynı şekilde yapacağız. Şimdi 3 tane motifi birleştirelim. Buradan başladım. Karşılıklı 3 tane motif birleştirdim. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım ve ipimi kesmedim. Burada bir sonraki motifi alıyorum. Bunların yeri boş kalacak. Burası bizim kol boşluğumuz. En son birinci zincirlerin iç kanadını almıştım. Örgümü döndürüyorum. Birleştireceğim motifleri yan yana getirdim. Her zaman sağdan başlıyoruz. O yüzden sağda birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin iç kanadından girdim ve ilmeğimi oradan geçiriyorum. İkinci zincirin iç kanadından geçirdim. Solda da ikinci zincirin iç kanadından geçiriyorum. Yine ikinci zincirlerle başladık. Sonra birinci trabzanların iç kanadıyla devam ediyoruz. Karşılıklı trabzanların iç kanadını alıyoruz. En son birinci zincirlerin iç kanadını alıp bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Kol boşluklarında bu şekilde ilerliyoruz. Yine sıra sonuna kadar geliyorum ve ipimi koparıyorum. Sonra bir tane motifimiz kaldı. Onu da üzerine koyacağım. Ve yine buradan başlayıp bir tane motifi karşılıklı birleştireceğim. Sıra sonuna kadar geldim. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım ve bir zincir çekip ipimi kopardım. Burada da aynı birleştirmemi yapıyorum. İlmek yaparak başlıyorum. İkinci zincirlerin iç kanadıyla başlayacağım. Karşılıklı trabzan tepelerini alacağım. Birinci zincirlerin de iç kanadını alıp bir zincir çekip ipimi koparacağım. Birleştirme işlemimiz aynı dediğim gibi. Bu iki motifi de karşılıklı birleştirelim ve diğer tarafta da aynı işlemi yapalım. Tek bir parçaya ulaşalım artık. Tripod sürekli aşağı düştüğü için bu açıdan çekmek zorundayım. Solda birleştirmemizi yapmıştık. Sağda da yine 3 tane motifi yukarı kadar birleştirdim. İpimi kesmedim. Sonra sağa doğru 2 tane motifi üst üste yerleştirdim. Bir tane motifimiz kalıyor. Yine buradan başladım ve motifi birleştirdim. Tüm motifleri birleştirmiş olduk. Şu an tek bir parçamız var. Aradaki boşluk kısımlarını kapatacağız. Yine aynı mantık. İkinci zincirlerle başla. Trabzan tepelerini al. Birinci zincirlerle bitir. Aradaki tek fark bir motiften diğerine geçerken arada bir zincir çekeceğiz. Buradaki birleştirme noktalarında kasma olmaması için bir zincirle geçeceğiz. Ve yukarıda yine ikinci zincirlerin iç kanadı, karşılıklı trabzanlar ve birinci zincirlerin iç kanadıyla bitireceğiz. Şimdi aradaki boşluk kısımlarını da kapatalım. Sonra yeleğimizin formu nasıl oluşuyor onu görelim. Motifleri bu şekilde önüme aldım. Aradaki boşluk kısımlarını kapatacağız. Burada zaten yukarı doğru eklerken birleştirmemizi yapmıştık. Burada da boşluklarımızı dolduracağız. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Birleştirme şeklinde değişmiyor. İkinci zincirlerle başlayalım. Karşılıklı trabzanları alalım. En son birinci zincirlerin iç kanadını alalım. Ve bir üst motive nasıl geçiyoruz onu size göstereyim. İlmek hazırlamıştım. İkinci zincirlerin iç kanadıyla başladım. Karşılıklı trabzan tepelerini aldım. En son zaten bir tane zincirimiz kaldı kullanmadığımız. Onların da iç kanadını aldım ve birleştirme noktasına kadar geldim. Bizim burada fazladan bir yerimiz oluştu. Direkt ben ikinci zincirlerin iç kanadına geçersem kasma olacak. Onun olmaması için ne yapıyorum? Bir zincir çekiyorum ve yine zincirlerin iç kanadından başlıyorum. Zincirlerin iç kanadıyla başladım. Sonra yine trabzan tepelerin iç kanadı ve en son kalan bir zincirin iç kanadıyla bitiriyorum. Burada sadece birleştirme yerine bir zincirle geçmiş olduk. İğne iplikle dikenler ne yapacak? Buradan birleştirme yerinden
Sağdan bir tane ip alacak. Diktiği yerden soldan bir tane ip alacak. Orayı dikecek. Sonra ikinci zincirlerle başlayacak. Zaten aşağıda artık burada ve burada bir tane zincirimiz kaldı. Bir tane daha birleştirme yerini geçmek istiyorum. Size göstermek istiyorum. Sonra artık sıra sonuna kadar devam edelim. Ve aradaki bütün boşlukları kapatalım. Yine birleştirme yerine kadar geldim. Birleştirme yerine ne yapıyorum? Zincirlerden sonra arada bir zincir çekiyorum. Ve tekrar bir üst motifte birleştirmeye devam ediyorum. Yaptığımız tek değişiklik birleştirme yerine bir zincirle geçmek. Gördüğünüz gibi herhangi bir kasma görüntüsü yok. Bu şekilde düzgün şekilde ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar artık aradaki boşlukları kapatacağız. Yine sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıra sonunda bir zincir çekip ipimizi koparacağız. Tekrar bir alt sırada boşluk kısımlarımız var. Buradaki boşlukları da aynı şekilde kapatacağız. Sıra sonunda bir zincir çekip ipimizi koparacağız. Etekteki boşluk kapatma kısımları bitince artık sırttaki parçalarımız var. Buradan birleştirmemizi yapıyoruz. 3 tane motifi. Arkası dörtlü olanlar 4 tane motifi birleştiriyorlar. Burada da yine 3 tane motifi birleştiriyoruz. Arkası dörtlü olanlar yine dörtlü birleştiriyorlar. Artık tek parçada birleştirme işimiz bitiyor. En son buralardan birleştirmemizi yapıp yelek formunu vereceğiz. Şimdi tüm boşlukları kapatalım. Aradaki tüm boşlukları kapattım. Buradaki boşluğu kapattım. Buradaki boşluğu kapattım. Sırtta 2 tane boşluğumuz vardı. Yine oraları kapattım. Bir bütün parçamız oldu. Artık yelek formuna getirelim. Tersini çevirdim. Arkasını üçlü ya da dörtlü yapmamız fark etmiyor. Ön parçalarımızı alıyoruz. Bu şekilde üzerine yerleştiriyoruz. Bunlar bizim koltuk altı kısmımıza gelecek. Bu tarafta da 5 tane motif aldım. Üzerine koydum. Ve yeleğimizin formu oluşmuş oldu. Böylece yelek formuna getirdik. Sadece 2 tane yer kaldı birleştirmediğimiz. Buraları da birleştiriyoruz. Ve artık yeleğimiz kabaca oluşmuş oluyor. Yine ikinci zincirlerle başlayalım. Karşılıklı trabzan tepelerini alalım. Ve birinci zincirlerde bitirip ipimizi bir zincir çekip koparalım. Artık yukarıdaki motifleri birleştirelim ve ikili trabzan örmeye başlayalım. Yelek yapımına ikinci günden devam ediyorum. En son yukarıda motiflerimizi birleştirelim demiştim. Artık yelek formuna zaten gelmişti. Ben size anlatabilmek için bir tane kolu yaptım. Diğerini ona bakarak yapacağız. Eksiltme yerleri burada çok önemli. Ben şablonu Instagram'da paylaştığımda zaten insanlar artık kendisi yapmaya başlamıştı. Koltuk altına kaldılar. Mozaik yeleğe yönlendirdiklerim aynı oraya bakarak yaptılar. Orada da koltuk altına aynı şekilde yapmıştık. Burada da aynı şekilde yapacağız. Yeleğimizin önü bu şekilde açık görünüyor. Sonrasında koldaki gibi lastik geçtiğimizde burası da kapanacak. Size bu şekilde mankenin üzerinde duruşunu göstermek istedim. Şu an herhangi bir düzleştirme işlemi yapmadık. Sadece kolu görmenizi istiyorum. Bu şekilde buralarda eksiltme yaparak kolda bir kavis vermiş olduk. Ben birleştirmeden kalan iplerin çoğunu gizledim. Birkaç tanesini size göstermek için bu şekilde bıraktım. Burada en son bir zincir çekip ipimi koparmıştım. Ben burada düzgün bir gizleme yapamazsam buradan aşağıya doğru sökülür. Kaç sıra birleştirdiysek o kadar sökülür. O yüzden ipimi arkaya alıyorum. Çok fazla çekiştirmiyorum ki burası çukur olmasın. Burada bir zincirle sabitliyorum. Sabitliyorum ki sonrasında örmeye devam ettiğimde ya da giydiğimde yıkadığımda sökülmesin. Bir zincirle sabitledikten sonra artık istediğim yerden geçirerek gizleyebilirim. En son bitişimizi böyle bir zincirle yaptıklarımızı bu şekilde gizliyoruz. İlmekle başladıklarımıza herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Onlar zaten orada sabit. Yine istediğiniz yerden geçirerek gizliyorsunuz. Ben genelde köşeden geçirerek gizliyorum.
Yeteri kadar gizledikten sonra dışarıda kalan ipimi kesiyorum. Yakada ve koltuk altında bu şekilde 2 tane ipimiz var. Koltuk altında da böyle karşılıklı denk gelenler var. Bende de sizde de. Onları ne yapıyoruz? 2 kere düğüm yapıyoruz. Düğüm yaptıktan sonra arkada gizliyoruz. Yine köşede gizleyeceğim. Tüm iplerimi bu şekilde gizledim. Burada bir tane daha ipim var. Burada da dediğim gibi ilmekle başlamıştık. Burası sık şekilde duruyor. İstediğim şekilde burayı gizleyebilirim. Yine alacağım, köşeden gizleyeceğim. Buradan da yapabilirsiniz. Ben tüm örgülerde aynı yerden gizliyorum ki sonrasında sökmek istediğimde ipimin nerede olduğunu bileyim. Bir bütün yelekte aynı şekilde gizliyoruz. Dün en son buradaki motifleri birleştirelim demiştim. Buradaki motifleri de birleştirdik ve artık zaten kol boşluğumuz oluşmuş oldu. Ben buraya lastiğimizi geçtim. Diğer tarafa beraber geçeceğiz. Lastiği anlayabilmek için, mantığını anlayabilmek için önce bedende lastiği bitirelim. Sonra koldaki lastiği yapalım. Çünkü kolda eksiltme de yapacağız. Önce mantığı bedende anlayalım. Altıgen hırkaya bir tane soru gelmiş. Neden arka taraftan örmeye başladınız diye lastik kısmını, ikili trabzan çıkarma kısmını. Orada da detaylı anlatıyorum ama insanlar atlayarak izliyor mecburen, internetlere de gitmesin diye. Arkada başlıyorum ki ben lastik örmeye başladığımda her sıraya geçerken 3 zincir çekeceğim. Bu 3 zincir noktası görünmeyen bir yerde olsun istiyorum. O yüzden örgünün arkasında başlıyorum. Yine diğer örgülerde dediğim gibi istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Bu benim sadece tercihim. Yani 3 zincir noktası göze batsın istemiyorum. Bitişim başlangıcım arkaya denk gelsin. Siz istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Yine 2,5 milim tığ kullanıyorum. Öncelikle ikili trabzanlarla buradaki birleşim yerlerini düzelteceğiz. Yakayı düzelteceğiz. Burada köşede etek ucu için trabzanlar geçeceğiz. Burayı sık iğneyle de geçebilirsiniz ama ben en son bitişimiz ikili trabzanlar olduğu için devamı gibi görünsün diye ikili trabzanlar geçeceğim. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İkili trabzan yapacağım için tığın başına doladım. Yine 2,5 milim tığ kullanıyorum. 2 ilmeği birlikte tuttum. Dediğim gibi örgünün arkasına başlayacağım. Bir sıra ikili trabzan öreceğiz. Tığın başına doladım. Örgünün arkasından istediğiniz bir yerden çıkartabilirsiniz. Mesela buradaki motifin tam ortasından rastgele bir yerden giriyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yaptım. Bir sonrakine geldim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yaptım. İkili trabzan demek tığın başına bir kere doluyoruz. Bir sonraki trabzan tepesine girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapmak demek. 2 kere de çıktığımız bir trabzan yapıyoruz. Bunları motifleri yaparken yapmıştık ama burada tekrar göstermek istiyorum. Bu şekilde her bir trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Birleşim yerine kadar bu şekilde ilerliyorum. Buradan ikili trabzan çıkarmaya başlamıştık. Köşeye kadar geldik. Köşeye de bir tane ikili trabzan yaptık. Buradaki ikili trabzan çıkarmamızın amacı neydi? Örgüde bir bütünlük sağlamak. Lastiğe düzgün bir zemin hazırlamak. Buradaki birleşim yerlerinde ikili trabzanlarla geçeceğim ki düzgün bir zemin olsun. Buradaki birleşim yerlerine 2 tane ikili trabzanla da geçebilirsiniz. 3 tane ikili trabzanla da geçebilirsiniz. Benim bir bütün örgümde de bu değişebilir.
Elimin sıkılığı, gevşekliği değişir. Birinde birleştirmeyi gevşek yapmışımdır, birinde sıkı yapmışımdır. Birinde 3 tane ile geçerim, birinde 2 tane ile geçerim. Önemli olan arada ne boşluk görüntüsü olsun ne de marullanma olsun. Sonrasında diyorsunuz böyle dalgalanma şeklinde örgüm oldu diye. O zaman söylüyorum, marullanma o zaten. Hatta size onu da göstereyim şimdi. Ben burada mesela 3 tane geçecekken 4 tane ile geçeyim. Birleştirme yerine. Mantığını size anlatacağım zaten. Ama marullanmanın ne olduğunu görmenizi de istiyorum. Bakın 4 tane ile geçtim. Hiçbir şey yapmasam bile burada böyle bir görüntü oluştu zaten. Ben buradan trabzanlarımı örmeye devam ettiğimde burada bir tümsek olacak. Yani dalgalanma, marullanma olacak. Biz bunu istemiyoruz. Aynı yere birden fazla batmıyoruz. Ya da buraya 2 tane sığması gerekiyor. Ben 1 tane ile geçiyorum diyelim. Sadece 1 tane ile geçtim. Ve örmeye devam ettim diyelim. O zaman da buradaki bir boşluk görüntüsü olacak. Kasma olacak. Ne kasma istiyoruz ne de marullanma istiyoruz. Tüm örgülerde bunu gösteriyorum. Mantığı anlaşılsın. Şimdi yeni başlayan biri marullanma nedir ya da kasma nedir bilmeyebilir. Birleşim yeri V harfi şeklinde görünüyor yine. Bir sağına batıyorum. Buradaki birleşim yerinin bir sağına batıyorum. Bir tane ikili trabzan çıkarıyorum. Bir tane V harfinin ortasına batıyorum. İkili trabzan çıkarıyorum. Bir tane de soluna batıyorum. İkili trabzan çıkarıyorum. Normalde ben elim düzgün geldiyse, her zamanki gibi ördüysem 3 tane ile geçiyorum. Baktım 3 tane ile yaptığımda üst üste geliyorsa o zaman söküp 2 tane yapıyorum. Şu an üst üste gelme yok. O yüzden köşeden itibaren örmeye devam ediyorum. Size bir tane daha birleştirme yerini göstereceğim. Mantığımız aynı şekilde ilerleyecek. Birleşim yerine kadar yine ikili trabzan çıkartıyorum. Yine birleştirme yerine kadar geldim. Köşeye en son bir tane ikili trabzan yaptım. Birleştirme yerinin bir sağına bir tane ikili trabzan yaptım. Bir kendisine bir tane ikili trabzan yaptım. Burada 3 tane ile geçmiştim. Sıralı şekilde görünmüştü. Burada ben 3 tane yaparsam marullanma olacak. Çünkü batacağım yer solu burası çok dip dibe. O yüzden burayı 2 tane ile geçiyorum. Burada elim sıkı gelmiş birleştirme yaparken sonra köşeden itibaren örmeye devam ediyorum. Köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Biraz örerek size birleşim yerini tekrar göstereceğim. Şu şekilde iki birleşim yerini de görebilirsiniz. Birini 3 tane ile geçtim, birini 2 tane ile geçtim. Köşeye kadar gelelim şimdi, etek ucuna kadar. Şimdi etek ucuna kadar geldik. 2 zincirlik boşluğumuz var. 2 tane etek ucumuz var. Biri sağda, biri solda. Size 2 tane fotoğraf göstereceğim. Etek ucunu nasıl istiyorsunuz? Yuvarlak, böyle kavisli mi istiyorsunuz? Söğüt hırkada yaptığımız gibi. Ya da mozaik motifli yelekte yaptığımız gibi köşeli mi istiyorsunuz? Öncelikle ona karar veriyorsunuz. Ben hem kavisli yapmak isteyenler için hem de köşeli yapmak isteyenler için köşeyi anlatacağım. Sonrasında ben köşeli devam edeceğim. O yüzden öncelikle kavisli yapmak isteyenler için anlatıyorum. Bu sizin için daha kolay. Kavisli yapmak isteyenler buradaki köşe boşluğuna 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorlar. Burada ve diğer etek ucunda 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Sonrasında üzerine istediğiniz kadar lastik örebilirsiniz. Ben lastik örmeyi anlattığımda siz herhangi bir beklemeye gerek duymadan istediğiniz kadar sıra sayısı yapıp düzgün bir bitişle örgünüzü bitirebileceksiniz. Lastiğinizi bitirebileceksiniz. Yani kavisli yapmak isteyenler köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorlar. 1, 2 ve 3. Sonra yine trabzan üzerine trabzan örüyorlar.
Birleştirme yerine kadar geliyorlar. Köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorlar. Birleştirme yerine aldığı kadar 2 ya da 3 tane ikili trabzanla geçip örgüsünü dolanıyorlar. Burada siz de kavisli yapıyorsanız yakaya kadar gelin. Yakayı beraber geçeceğiz. Arkayı üçlü yapmanız ya da dörtlü yapmanız değişmiyor. Yine yakayı aynı şekilde öreceğiz. Kavisli yapanlar burada 3 tane ikili trabzanı yaptı ve yukarı doğru yakaya kadar örmeye devam ediyorlar. Enseye kadar. Bu videoda benimki gibi köşeyi yapmak isteyenler ne yapacak? Köşeye 2 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapacak. Her iki köşede de 2 etek ucunda da aynı işlemi yapacak. 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yaptık. Sonrasında yine biz de trabzan üzerine trabzan yaparak devam ediyoruz. Birleşim yerlerini 2 ya da 3 tane ikili trabzanla geçiyoruz. Ne boşluk görüntüsü olsun ne de marullanma olsun. Enseye kadar geliyoruz. Buradan ikili trabzan örmeye başlamıştık. Yukarı doğru devam ettik. Etek ucunu ister kavisli ister köşeli yaptık. Ve enseye kadar geldik. Ensede koltuk altına yaptığım işlemi yaptım. Burada daraltma yaptım. Düzgün bir kavis verebilmek için daraltma yaptım. Şimdi onu size göstereceğim. Koltuk altında da dediğim gibi aynı işlemi yapmıştım. Burada ensemiz düzgün görünsün. Lastik ördüğümüzde üst üste binen lastik görüntüsü olmasın diye aynı önlük süveterde yaptığımız gibi daraltma yapacağız. Diğer tarafta da aynı işlemi yapacağımız için buraya dikkat ederseniz orayı da rahatlıkla yaparsınız. Trabzanlarla yukarı kadar geldim. Köşeye dokunmadım şu an. Tığın başına doladım. Eksiltme işlemi yapacağız. Eksiltme işlemini de 5 yerde yapacağız. Köşeye batacağım. Birleştirme yerinin tam ortasına batacağım. Yine köşeye batacağım. Birleştirme yerinin tam ortasına batacağım ve köşeye batacağım. Yani 5 tane yere batacağım. Tığın başına doladım. Köşeye battım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini aldım. İkisini tığda bekletiyorum. Tığın başına doladım. Tam birleşim yerine V harfinin ortasına battım. İpimi aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldım. Üçünü tığda bekletiyorum. Tığın başına doladım. Köşeye battım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini aldım. Dördünü tığda bekletiyorum. Yine tığın başına doladım. Birleşim yerine batıyorum. V harfinin tam ortasına batıyorum. İpimi aldım. Tığın üzerinde 6 ilmek var. İkisini aldım. 5'ini tığda bekletiyorum. Ve son kez köşeye battım. İpimi aldım. Tığın üzerinde 7 ilmek var. İkisini birlikte alıyorum. Kalan 6 ilmeği birlikte çekiyorum. Yani toplama işlemi yapıyorum. Biz burada 5 yere battık. 5 yeri bir sonraki sırada bir tane trabzan kabul edeceğiz. Yani eksiltme yapmış olacağız. Tığın başına doladım. Sonra yine trabzan üzerine trabzan örmeye devam ediyorum. Koltuk altında da birebir aynı işlemi yaptım. Şimdi diğer tarafta da yapacağız aynı işlemi. Trabzanları hızlıca geçelim. Yine trabzan üzerine trabzan örerek devam ettim. En son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yaptım. Köşeden itibaren eksiltmeye başlayacağız. Şöyle tam net göstermek istiyorum. Köşeye batıyorum, birleşim yerine batıyorum, köşeye batıyorum, birleşim yerine batıyorum ve köşeye batıyorum. Her battığımda da ilk 2 ilmeği alıyorum. Geri kalanları tığda bırakıyorum. Tığın başına doladım, köşeye girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini aldım, ikisini tığda bıraktım. Tığın başına doladım. Birleştirmenin ortasına batıyorum V harfine. Siz de diktiyseniz dikişin ortasına batıyorsunuz. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldınız. 3'ü tığda kaldı. Tığın başına doluyorum. Köşeye girdim. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini aldım. 4'ü tığda kaldı. Tığın başına doladım. Birleştirme yerine batıyorum. Tığın üzerinde 6 ilmek var. İkisini aldım. 5'i tığda kaldı. Yine tığın başına doluyorum.
köşeye girdim. Tığın üzerinde 7 ilmek var. İkisini birlikte alıyorum. Kalan 6 ilmeği birlikte topluyorum. Sonra yine trabzan üzerine ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Bir sonraki sırada lastik ördüğümüzde buranın nasıl kavisli olduğunu göreceksiniz. Aynı koltuk altında olduğu gibi. Öyle sert köşeleri bu şekilde eksiltmelerle yumuşatabilirsiniz. Görünümünü de şöyle göstermek istiyorum. Enseyi de bu şekilde eksiltmelerle geçmiş olduk. Yine yukarıdan aşağıya kadar devam edelim. Birleştirme yerlerinden 2 ya da 3 tane ikili trabzan çıkartalım. Siz sık iğne örüyorsanız sık iğne çıkartın. Köşeye kavis yapanlar 3 tane ikili trabzan yapsın. Benim gibi köşeli yapacaklar 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapsınlar. Yine trabzan üzerine trabzan olarak devam edelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Daha lastik öreceğiz, kolu öreceğiz. O yüzden aynı gösterdiğim şeylerle sıkmak istemiyorum. Şimdi artık sıra sonuna kadar gelelim. Yukarıdan aşağıya kadar devam ettim. Etek ucunda yine köşeli yapacağım için 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yaptım ve sıra sonuna kadar devam ettim. Bir bütün yeleği ikili trabzanlarla dolanmış olduk. Bu yaptığımız işlem de aslında bizim kolda yapacağımız işlemin ön gösterimi olmuş oldu. Yine kol ağzında da, koltuk altında da bu şekilde toplama işlemi yapacağız. Üzerine lastik öreceğiz sonra. Sıra sonundayım. En son ikili trabzan üzerine de ikili trabzan yaptım. Sıra sonunda ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine giriyorum. V harfi şeklinde görünüyor. İpimi aldım ve kaydırdım. Trabzan sırasını bitirmiş oldum. Artık lastik örmeye geçeceğiz. Lastik örmek de çok kolay. Lastik örerken bir üst sıraya 3 zincir çekerek çıkacağımızı söylemiştim. O yüzden zaten arkada başlamıştık. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Lastikte trabzanları önden alacağız ve arkadan alacağız. Bu çektiğim 3 zincirde arkadan aldığım trabzan kabul ediyorum. 2 tane ön lastiğin arasında kalsın. Arkada 3 zincirim çok belli olmasın. 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ettim ve arkadan aldığım trabzan kabul ediyorum. Şimdi daha net anlaşılacak. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanı önden alıyorum. Önden almak demek trabzan tığın önünde kalacak demek. İpi aldım. Tığın üzerine 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan ördüm. Tığın başına doladım. Bir sonrakini arkadan alıyorum. Arkadan girdim. Trabzanın boşluğundan çıktım. Trabzan tığın arkasında kaldı. İkisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakini önden alıyorum. Önden aldım, ikili trabzan ördüm. Örerek göstereceğim biraz. Bir sonrakini arkadan aldım, ikili trabzan ördüm. Bir sonrakini önden alıyorum. Trabzanın buradaki boşluğundan giriyorum, diğer boşluğundan çıkıyorum. Trabzan tığın önde kaldı. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Yine trabzanın bir boşluğundan girdim, diğerinden çıktım. Trabzan tığın arkasında kaldı. İpimi aldım. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde trabzanları bir önden bir arkadan alarak ikili trabzan örüyoruz. Görüntüsünü de şöyle göstereceğim size. Önden aldığımız trabzan önde görünüyor. Arkadan aldığımız trabzan arkada görünüyor. O yüzden 3 zinciri arka lastik kabul ettik ki yanına bir tane ön lastik gelecek ve arada çok da belli olmayacak. Artık zemin düzelttiğimiz için birleştirme noktalarını falan düşünmüyoruz. Önümüze gelen trabzanları bir önden bir arkadan alarak örüyoruz. Düzeltme işlemini zaten bir alt sırada yapmıştık. İşimiz çok kolay. Trabzanları bir önden alalım, 2 trabzan yapalım. Bir arkadan alalım, ikili trabzan yapalım. Bu şekilde lastik görünüm veriyoruz. Yine etek ucuna kadar gelelim. Etek ucunu da nasıl yapacağız onu size göstereceğim.
Burada 3 tane ikili trabzan yapanlar, kavisli yapanlar hiç beklemesine gerek yok. Yine aynı sıra sonuna kadar gördükleri her trabzanı bir önden bir arkadan alarak örüyorlar. Buraya da geliyorlar, önden arkadan alarak, ense de dahil olarak, diğer buradaki etek ucu da dahil, bir önden bir arkadan alarak örüyorsunuz ve sıra sonuna kadar geliyorsunuz. Sıra sonuna kadar gelin, bir üst sıraya çıkmayı size göstereceğim. Sonra siz istediğiniz kadar, sıra sayısı kadar lastiğinizi örebilirsiniz. Oval yapacaklar için, kavisli yapacaklar için lastik örme işlemi daha kolay. Şimdi köşeye kadar gelelim. Trabzanları bir önden bir arkadan alarak etek ucuna kadar geldim. Buradaki en son trabzanı da ön lastik olarak ördüm. Buradaki köşeye geldim. 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan. Burada lastiğin daha düzgün görünmesi için ben en son ördüğüm trabzanı, buradaki trabzanı ön lastik olarak denk getirmek istiyorum. O şekilde daha güzel, daha düzgün görünüyor. O yüzden sizde de burada en son yaptığınız trabzan ön lastiğe denk gelmediyse, yelekte yapımını da göstermiştim. Bu sıra sonunda sırtta da denk gelmeyebilir. Yine aynı şeyi yapacağız orada da. Denk gelmedi diyelim. Siz de en son ördünüz. Köşeye kadar geldiniz. En son yaptığınız trabzan arka lastik olarak kaldı. O zaman böyle 10 kadar söküyorsunuz. 10 tane kadar söküyorsunuz. En son ön lastikte bırakıyorsunuz. Tığın başına doladım. Sonraki ikisini birlikte alıyorum. Bu şekilde en son trabzan ön lastik olarak kalmış oluyor. En son ön lastikte bıraktınız. Sonraki ikisini birlikte alıyorsunuz. Bir tanesinin ipinden biraz alıyorum. Bir tanesinin ipinden biraz alıyorum. İpimi aldım ve ikili trabzan yaptım. 2 tane trabzanı arka lastik olarak örmüş oldum. Birinin ipinden biraz aldım, birinin ipinden biraz aldım. 2 trabzanı sıkıştırmış oldum. Sonra yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum ve en son buradaki trabzanın üzerindeki lastik ön lastik olmuş oluyor. Sizde de denk gelmiyorsa aynı işlemi yapabilirsiniz. Bu herhangi bir görünüm farklılığı, kötü bir görüntü yaratmıyor. Yine arkada da denk gelmezse aynı işlemi yapacağız. Tüm örgülerde bunu yapıyoruz. Siz de buradaki düzeltmeyi yaptınız. Sizin de en son trabzanız ön lastik oldu. Artık köşeyi örebiliriz. Yine köşede en son ön lastik olarak örmüştük. Bir sonrakini arkadan örüyorum. Bir sonrakini önden örüyorum. En son ördüğüm trabzan ön lastik olarak kalsın istiyorum. Sonra yine köşeye geldik. Köşeye yine 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bu tarafta ne yaptıysam diğer tarafta da aynı işlemi yapıyorum. Yani bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Biraz örerek size mantığını göstereceğim. Neden öyle yaptığımı. Burada en son trabzanın üzerine ön lastik örmüştük. Sonra köşedeki 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan noktamız kaldı. Bir tanesini arkadan ördük, bir tanesini önden ördük. Sonra yine 2 zincirlik köşe boşluğuna 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir üst sırada artık aynı işlemi yapacağız. Bir üst sırada da denk getirme gibi herhangi bir olayımız olmayacak. Bu sırada düzelteceğiz. Sonraki sıralarda kaç sıra örersek örelim önden arkadan almaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi burada önden aldım. Bir sonraki sırada arkadan alacağım, önden alacağım. En son aldığım yine önden olmuş olacak. Bu sırada bu işlemi düzeltmiş olduk. Sonra yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyoruz. Sonrasında herhangi değişen bir şey yok. Yine enseye kadar devam edelim. Oradaki eksiltme noktasını nasıl geçiyoruz onu size göstermek istiyorum. Etekte de herhangi bir zorluk yok. Ben de denk geldi mesela, hemen orayı geçebildim. Denk gelmiyorsa da 2 tane trabzan arkadan alıyorsunuz. Denk getiriyorsunuz. Yine bir önden bir arkadan almaya devam ediyorsunuz. 2 zincirlik boşluğa yine 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorsunuz.
Çok kolay bir işlem. Ben sadece denk getiremeyenler için detay vermek istedim. Ensede eksiltme yaptığım yere kadar geldim. En son arka trabzanı ördüm. Buradaki trabzanın üzerine arka trabzanı ördüm. Sırasıyla devam ediyoruz. Sizinki önde gelebilir. Herhangi bir sorun yok. Sırasıyla önden arkadan alarak örmeye devam ediyoruz. Tığın başına doladım. Eksiltmeyi önden alarak öreceğim. Siz de arkadan denk geliyorsa arkadan alarak öreceksiniz. Buradan köşeden eksiltme yapmaya başlamıştım. Buradaki boşluktan giriyorum. Burada da köşede eksiltme yaparak bitirmiştim. Oradaki boşluktan çıkıyorum. Tüm eksiltmeler, tüm trabzanlar tığın üzerinde. İpimi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek, 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak 5'ini birden örmüş oldum. Buradaki 5 noktayı bir tane trabzanla geçmiş oldum. Ön lastikle geçmiş oldum. Sizinki arka olmuş olsaydı ne yapacaktınız? Bu şekilde. Siz de arkadan alacaktınız ve arka lastik olarak örecektiniz. Benimki ön denk geldi. Ön olarak ördüm. Diğerinde belki arka olarak denk gelecek. Sonra yine sırasıyla bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Trabzanlarım artık ne denk geliyorsa, eksiltme noktaları, ön trabzan denk geliyorsa, ön lastik denk geliyorsa ön olarak öreceğim. Arka olarak denk geliyorsa arka olarak öreceğim. Oralarda herhangi bir şey denk getirmeye çalışmıyorum. Görünümü de bu şekilde. Gördüğünüz gibi kavisi vermiş olduk. Ben burada her bir noktaya batsaydım, 5 tane trabzan çıkarsaydım ve 5 tane ön lastik, arka lastik olarak geçseydik, burayı lastik olarak siz düşünün. Böyle üst üste binmiş bir lastik görüntüsü olacaktı. Onu istemediğimiz için burada eksiltme yaptık. Şimdi trabzanları geçelim lastik görüntüsüyle. Yine diğer tarafta da aynı işlemi göstermek istiyorum. Eksiltmeye kadar yine bir önden bir arkadan alarak ördüm. Burada en son trabzan ön lastik olarak kaldı. Yani eksiltmeyi bu sefer arkadan alacağım. Tığın başına doladım. Eksiltme kısmını arkadan aldım ve arka lastik olarak ördüm. Sonra yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Siz önden denk geldiyse önden alacaksınız. Bu şekilde. Yine lastik örerek etek ucuna kadar gelelim. Diğer tarafta yaptığımız işlemi yapacağız ama yine burada da tekrar etmek istiyorum. Sonrasında lastik örme işlemine devam edelim. Etek ucuna kadar geldim. Buradaki trabzanın üzerindeki trabzanı ben ön lastik olarak örmek istiyorum. Diğer tarafta denk gelmişti. Burada denk gelmedi. O zaman ne yapacağım? Size anlattığım gibi 10 tane kadar lastiği söküyorum. En son ön lastikte bıraktım. 2 tane trabzanı arkadan alarak burayı denk getirmiş olacağım. Arkadan girdim. Buradaki 2 trabzanı kullanacağım. Birinin ipinden, bir trabzanın ipinden biraz aldım. Bir trabzanın ipinden biraz aldım. Bu sayede sıkıştırmış oluyorum 2 tane trabzanı da. Sanki tek bir trabzanmış gibi görünüyor. Ve bir tane arka lastik ördüm. Sonra yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde göreceksiniz. En son trabzan ön lastik olarak kalmış olacak. Ve bunu da sadece bu sırada yapacağız. Üst sırada artık kaç sıra örersek örelim herhangi bir şey denk getirmeden önden arkadan alarak örmeye devam edeceğiz. Bu lastik gördüğünüz tüm örgülerde başınıza gelebilir. Çözülmeyecek bir sorun değil. Gördüğünüz gibi buradaki trabzanın üstündeki trabzan ön lastik olarak denk geldi. Sonra yine buradaki 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan noktam var. Sırasıyla bir arkadan ördüm, ikili trabzan yaptım, bir önden aldım, ikili trabzan yaptım. Yine 2 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan,
araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeyi yaptıktan sonra yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Artık herhangi bir denk getirme işlemi yapmayacağız. O yüzden örgümüz de hızlıca ilerleyecek. Yine sıra sonuna kadar gelelim. Burada da denk gelmezse aynı işlemi yapacağız. Burada da denk getireceğiz. Ve birinci lastik sırasında tüm görünümü aynı şekilde yapmış olacağız. Sıra sonuna kadar geldim. Burada 3 zinciri arka lastik kabul etmiştik. En son bittiğimizde de ön lastikle bitmemiz gerekiyor. Burada yine denk gelmedi. Arka olarak denk geldi. Yine 10 kadar söktüm ve 2 tane trabzanı arka lastik olarak ördüm. Ördüğüm noktada burası. Gördüğünüz gibi öyle göze batan bir nokta değil. Zaten birinin ipinden biraz alarak sıkıştırıyoruz. Çok fazla göze batmıyor o yüzden. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar geldim. Ön lastik olmuş oldu. 1, 2, 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin içine giriyorum. V harfi şeklinde görünüyor. 3. zincirin içine giriyorum. Ve ilmek kaydırıyorum. Birinci lastik sırasını bitirmiş olduk. Artık zaten kavisli yapanlar herhangi bir şey denk getirmeye çalışmadı. Buraya kadar bir önden bir arkadan alarak geldiler. Biz de birinci sırada sadece buraları denk getirdik. Bundan sonra herhangi bir şey denk getirmeye çalışmayacağız. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir üst sıra için. 3 zincir çektim. Bunu yine arka lastik kabul ediyorum. Önde gördüğüm trabzanı önden alarak örüyorum. Arkada gördüğüm trabzanı arkadan alarak örüyorum. Yani bir bütün yeleği bir önden bir arkadan alarak dolanıyorum. Yine tek bir eteği göstereceğim size. Sonra istediğin sıra sayısı kadar devam edeceksiniz. Bu şekilde. Arkada gördüğümü arkadan alıp örüyorum. Önde gördüğümü önden alıp örüyorum. Etek ucuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Önde gördüğümü önden aldım ördüm. Arkada gördüğümü arkadan aldım ördüm. Etek ucuna kadar geldim. Bir alt sırada zaten düzelttiğimiz için en son yaptığım trabzan ön lastik olmuş oldu. Dediğim gibi artık herhangi bir şeyden getirmeye çalışmayacağız. Bir önden bir arkadan alıp öreceğiz. En son önden alıp ördüm. Köşe boşluğuna yine 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Artık düzenimiz oturdu. Görünümümüz de bu şekilde. Bir süreye geldiğimizde önden alarak devam edeceğiz. Sonra yine 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapacağız. Diğer etek ucuna da aynı şeyi yapacağız. Kavisli olanlar zaten önden arkadan alarak örüyorlar. Şimdi artık detay vermek istiyorum. Fark ettiyseniz şu ana kadar arkası üçlü olanlar şöyle yapsın, arkası dörtlü olanlar şöyle yapsın demedim. Ne ikili trabzan çıkarmamızda, ne birleştirme yerlerini düzeltmemizde, ne köşe yapmamızda, ne lastik örmemizde herhangi değişen bir şey yok. Enseyi yapmamızda herhangi değişen bir şey yok. Aynı şekilde ilerliyoruz. Arkasını üçlü yapanla dörtlü yapanların arasındaki tek fark ne olacak? Buradaki lastik sırası olacak. Arkasını dörtlü yapanlar lastik sırasını daha kalın yapacaklar. Önlerini kapatabilmek için biz daha ince yapacağız. İstediğimiz kadar öreceğiz. Ben şimdi kendi yapacağım işlemi söylemek istiyorum. Birinci sırada artık lastikteki o düzeltme işlemlerini, denk getirme işlemlerini yaptıktan sonra istediğimiz kadar bir önden bir arkadan alarak lastiğimizi örüyoruz. Herhangi bir şey denk getirmeye çalışmıyoruz. Şimdi ikinci sıradayız. Ben ikinci sırayı da öreceğim. Sıra sonuna kadar geleceğim. Yine 3. zincirin içine kaydıracağım. Tekrar 3 zincir çekip bir önden bir arkadan almaya devam edeceğim. Yine 3. sırada da bir bütün şeklinde dolaşacağım. Sıra sonuna kadar geleceğim. Ben 4 sıra örmek istiyorum. Artık 4. sırada bitirmek istediğimde ne yapacağım? Tek fark eden şey köşeye bu sefer sadece bir tane ikili trabzan, araya bir zincir, bir tane ikili trabzan yapacağım. Tek fark eden bu. O da sadece görünüm açısından. Şimdi arkasını dörtlü yapanlar daha kalın lastik örecekler. Ne yapacak? Belki 7 sıra bu şekilde örecekler. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapacaklar. 7 sıra kadar örecekler. Artık bu bana yeterli dediği zaman son sırayı örmeye geçecekler.
Son sırada da köşeye bir tane ikili trabzan, araya bir zincir, bir tane ikili trabzan yapacaklar. Son sırayı size göstereceğim bir tane tekte. Siz de aynı şekilde yapacaksınız. Burada karar vereceğiniz şey, arkası üçlü de olsa, dörtlü de olsa, lastik kalınlığını ne kadar istiyorsanız o kadar yapın ve son sıraya geçelim. Tamam yeter dediğiniz noktada son sıraya geçelim ve son sırayı beraber yapalım. Ondan sonra artık koldaki lastik örme kısmına geçelim. Zaten bedende lastik örmeyi anlattım. Buradaki eksiltmeyi anlattım. Yine koltuk altında aynı işlemleri yapacağız. Çok kolay şekilde bu kolda bitirip artık yeleğimizi bitireceğiz. Köşeyi kavisli yapanlar zaten istediği kadar sıra sayısında ördüler ve kaç sıra ördülerse en son ipleri orada bekliyorlar. Düzgün bir bitiş yapacağız. Onlar da bedenden lastik geçme işlemini bitirmiş olacak. En son sizinle beraber ikinci sıradaydım. İkinci sırayı bitirdim. Sıra sonuna kadar geldim. Tekrar 3 zincir çektim. Bir üst sıraya çıktım. Üçüncü sırayı da aynı şekilde ördüm. Köşelere yine 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yaptım. Ben lastiğimi 4. sırada bitirmek istiyordum. O yüzden 4. sırada artık son sırada köşede bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yaptım. Buradaki köşeyi geçtim. Diğer köşeyi beraber yapacağız. Ve sıra sonuna kadar gelip düzgün bir bitişle lastik kısmını artık bitireceğiz. Arkasını dörtlü yapacaklar ne yapacaktı? Daha fazla sıra sayısında lastik örecekti. Üzerinize giyiyorsunuz. Mesela siz 7 sıra ördünüz. Üzerinize giydiniz. Önü kapanıyor mu? İstediğiniz şekilde mi? O zaman 7. sırada bırakırsınız belki. Hala kapanmadıysa 8-9 sırada örebilirsiniz. İstediğiniz kadar örebilirsiniz. Denemeden lastik sırasını bitirmeyin lütfen. Örgüyü bu aşamada bilerek düzleştirmedim. Altıgen hırkada da aynısını yapmıştım. Tek bir hareketle böyle elimizle düzleştireceğiniz bir şeyi arkadaşlar yanlış ördüm zannedip sökebiliyorlar. Bunu da yine video olarak çekmek istiyorum ki sonrasında sökmek isteyen arkadaşlara ben oradan videodan kesip gönderiyorum. Bu kadar kolaylıkla yapabilirsiniz, sökmenize gerek yok diye. Yine atlayarak izleyen arkadaşlar aynı soruyu soracaktır. Böyle kasma oldu, ne yapayım sökeyim mi diye, sökmenize gerek yok. Onu beraber düzelteceğiz. Son sıradayım. Buradaki köşeyi yaptım. Yukarıdan aşağıya kadar geldim. Diğer köşeyi beraber yapacağız. Son sıradayım ve köşeye kadar geldim. Köşeye bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Bunu sadece en son sırada yapıyorum. Şu şekilde görüntüsünü de göstermek istiyorum. Ben bu lastikleri size anlatmadan önce kendim örüp söküyorum. Burada 2 tane ikili trabzan yaptığımda benim elim zaten gevşek. Burası çok fazla görünüyor. Düz bir şekilde görünüyor. Bir tane yaptığımda lastik görünümüyle daha uyumlu oluyor. O yüzden en son sırada bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yapmanız şart olan bir şey değil. Sadece görünüm açısından. Sıra sonuna kadar geliyorum. Kavisli yapanlar da sıra sonuna kadar gelmişti. Sıra sonunda beraber düzgün bir bitişle bedendeki lastik işlemimizi bitiriyoruz. Ben sıra sonuna kadar geldim. Siz de üzerinize denediniz. Yeteri kadar ördünüz ve sıra sonuna kadar geldiniz. Buradan ipimi kesiyorum. Düzgün bir bitiş yapacağız. Tüm örgülerde gösterdiğim gibi düzgün bitişten kastım. Trabzan tepeleri V harfi şeklinde görünüyor. Bir tane daha trabzan tepesi oluşturacağız. Buradaki 3 zincire dokunmuyorum. Ön lastiğin tepesine arkadan giriyorum. Yani tüm V harfini alıyorum. İpi aldım ve örgünün arkasına çektim. Burada da son ördüğüm ön lastik var. Onun da sadece arka kanadına giriyorum. V harf şeklinde görünüyor. Sadece arka kanadına giriyorum. İpi aldım ve örgünün arkasına çektim. Bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Bu oluşturduğumuz trabzan tepesi de 3 zincirin tepesi olmuş oldu. Tüm görünümü eşitlemiş olduk. Artık ipimizi arkada gizliyoruz. Bedende lastik örme işimiz bitmiş oldu. Burada bir zincirle buraya sabitliyorum. Sonrasında ipimi uygun yerlerden geçirerek gizliyorum.
Ben örgüleri önüme ilikleyerek kullanmadığım için ilik açmak aklıma gelmedi buradan. Onu da size kısaca anlatacağım. Örgüyü düzeltmeden önce size ilk açmayı söylemek istiyorum. Birinci sırada lastik sıramızı ördük. İkinci sıraya geçtiğimizde iliğimizi açabiliriz. Nerede açmak istiyorsanız, mesela burada mı açmak istiyorsunuz? İkinci sırada buraya kadar geldiniz artık ilik açmanız gerekiyor. En son ön lastikte bırakıyorsunuz. Arada bir zincir çekip arka lastiği atlıyorsunuz. Sonraki ön lastikten örmeye devam ediyorsunuz. Böylece bir zincirlik bir boşluk oluşmuş oluyor. Yukarı kadar devam ettiniz. Yine burada bir yerde ilik açmak istiyorsunuz. Yine ne yapacaksınız? En son ön lastikte bırakıyorsunuz. Trabzanı önden aldınız, bıraktınız. Arada bir zincir çekiyorsunuz. Arkadan ördüğümüz trabzanı atlıyoruz. Direkt buradan ön lastikten örmeye devam ediyoruz. Yani bir zincirlik boşluklar oluşturuyoruz. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Kaç tane ilik açacaksanız. Şimdi artık örgümüzü düzeltelim. Şu an yeleğimiz bu şekilde görünüyor. Ne kolda ne de bedendeki lastikte herhangi bir düzeltme işlemi yapmadım. Şimdi el tüsü dediğim şeyi yapıyorum. Trabzan tepelerini açarak lastiği düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi çok özenmeden sadece trabzan tepelerini açarak lastik görünümünü düzelttim. Sonrasında örgüm bittiğinde zaten yine düzleştirme işlemi yapacağım. Ütü değdirmeden düzleştirme işlemi yapacağım. Tüm örgülerde aynı sorunlar olabilir. Buralarda kasmalar olduysa o zaman ne yapacaksınız? Birleştirme yerlerini bu şekilde açacaksınız. Tepeleri. Bu şekilde düzeltebilirsiniz. Kolu da şu şekilde göstermek istiyorum. Yapacağımız işlem yine aynı. Bir sıra ikili trabzan geçeceğiz. Koltuk altlarında bu şekilde daraltmalarımızı yapacağız. Onun üzerine istediğimiz kadar bir önden bir arkadan alarak lastik öreceğiz. Koltuk altındaki daraltma da bu şekilde görünüyor. Bir kolda ne yapıyorsak diğer kolda da aynı işlemi yapacağız. İkili trabzan örmeye nereden başlamıştık? Normalde de bedenden. Örgünün arkasından başlamıştık. Yine burada da örgünün arkasından başlıyorum. Burada yaparken de örgünün arkasından başlamıştım. Sırttan başlamıştım. Burada da sırttan başlıyorum. İstediğiniz herhangi bir yerden ikili trabzan çıkarmaya başlayabilirsiniz. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Tığın başına doladım. Yine 2,5 milim tığ kullanıyorum. Buradaki motifin mesela ortasından ikili trabzan çıkarmaya başlayalım. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Bedende zaten aynı işlemi yapmıştık. Koltuk altına kadar ikili trabzan çıkararak devam ediyorum. İlmekten kalan ipi de arada gizliyorum. Yine ikili trabzanlarla köşe boşluğuna kadar geldik. Yapacağımız işlem ne? Ensede yaptığımız gibi köşe boşluğuna batacağız. Birleştirme yerine batacağız. Köşe boşluğuna batacağız. Birleştirme yerine batacağız ve köşe boşluğuna batacağız. Diğer kolu önceden yapma amacım da örsök yaparak doğru eksiltmeyi bulmaktı. Şimdi ben burada 5 yerde eksiltme yapacağım. Ben üzerime giydiğimde herhangi bir potluk oluşmadı. Ama siz giydiğinizde potluk oluşabilir. Bunu da birinci, ikinci lastik sırasında zaten görürsünüz. Böyle lastikler üst üste görünür. O zaman ne yapacaksınız? Siz sökeceksiniz. Buradaki son trabzanın üzerinden belki azaltmaya başlayacaksınız. Ben 5 yere batarak azaltacağım. Siz belki 7 yere batarak azaltacaksınız. Sayılarımız elimizin sıkılığına, gevşekliğine göre, ipe göre değişebilir. Ben burada 5 tane yaptım diye sizde potluk olmayacak diye bir şey yok. Aynı benim yaptığım gibi, diğer kolda yaptığım gibi örsök yaparak kendinize en uygun olanı bulacaksınız. En son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Artık eksiltmeye başlıyorum. Tığın başına doladım. Köşe boşluğuna giriyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini aldım. İkisini tığda bıraktım. Birleşim yerine batıyorum. V harfinin ortasına battım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldım. Üçünü tığda bıraktım. Yine köşe boşluğuna batıyorum.
Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini aldım. 4'ünü tığda bıraktım. Her seferinde de tığa ip doluyorum. Tığın başına doladım. Birleşim yerine batıyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 6 ilmek var. İkisini aldım. 5'ini tığda bıraktım. Tekrar son kez köşe boşluğuna battım. Tığın üzerinde 7 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Kalan 6 ilmeği birlikte çekiyorum. Tığın başına doladım. Yine trabzan üzerinden trabzan örmeye devam ediyorum. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan örüyorum. Ensede yaptığımız işlemi burada tekrarlıyoruz. Buradaki daraltma bana yeterli geldi. Size yeterli gelmiyorsa zaten birinci ya da ikinci lastik sırasında kendisini belli ediyor. Üst üste duruyor. Söküyorsunuz. Buradaki trabzandan eksiltme yapmaya başlayabilirsiniz. Sizin motifiniz büyüktür, küçüktür. Ona göre eksiltmelerimiz değişebilir. Yine bir diğer eksiltme yerine kadar gelelim. Koltuk altına kadar gelelim. Orayı da beraber yapalım. Diğer koltuk altına kadar geldim. En son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yaptım. Yine 5 tane yere batacağız. Her seferinde tığın başına doluyorum. Battığım yerde ilk 2 ilmeği alıyorum. Tığın başına doladım. Köşe boşluğuna girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini alıyorum. Tığın başına doladım. Birleştirme yerine batıyorum. Dikenlerde en son dikiş yaptığı yere batıyorlar. İpi aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte alıyorum. Köşe boşluğuna batıyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini birlikte alıyorum. Ve tekrar birleştirme yerine batıyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 6 ilmek var. İkisini aldım. 5'ini tığda bıraktım. Tığın başına doladım. Son kez köşe boşluğuna giriyorum. Tığın üzerinde 7 ilmek var. İkisini birlikte alıyorum ve 6'sını birlikte çekiyorum. Sonra trabzan üzerinden ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Bu şekilde eksiltmeyi de yapmış olduk yine. Sıra sonuna kadar gelelim. Birleşim yerlerini biliyorsunuz 2 ya da 3 tane ikili trabzanla geçiyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Yine lastik örme işlemine başlayalım. Bir bütün kolu ikili trabzanlarla dolandım ve sıra sonuna kadar geldim. Renk farkı da ışıktan dolayı daha demin tripodun ışığını açmayı unutmuşum. Sıcaktan kafam gitti iyice. Sıra sonunda ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine kaydırıyorum ve trabzan sırasını bitiriyorum. Lastik örmeye geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Bunu arka lastik kabul ediyoruz. Tığın başına doladım. Bir sonrakini önden alıp örüyorum. Bir sonrakini arkadan alıp örüyorum. Zaten bedende göstermiştik. Aynı işlemi yapıyoruz. Bir önden bir arkadan alarak ikili trabzan örüyorum. Eksiltmelerimizde ne denk gelirse ön lastik ya da arka lastik o şekilde örmeye devam ediyoruz. Herhangi bir şey denk getirmeye çalışmıyoruz. Belki burada en son lastiğimiz denk gelmez. Onu yine beraber yaparız. Eksiltmeye kadar devam ediyorum. Buradaki en son trabzanı da ördüm. En son ön lastik ördüm. Buradaki eksiltmeyi de arka lastik olarak geçeceğim. Tığın başına doladım. Eksiltme yaptığım yeri aldım ve arka lastik olarak örüyorum. Sonra yine bir önden bir arkadan alarak devam ediyorum. Diğerini de göstereceğim. Zaten bedende lastik örmeyi göstermiştim. Bir sonraki sırada artık lastik örmeye devam edeceğiz. İstediğim sıra sayısı kadar lastik öreceğiz. Ben yine 4 sıra ördüm. Onun üzerine de bir sıra sık iğne geçtim. Kol ağzını toplamak için bir sıra sık iğne geçtim. Siz istiyorsanız bedenden de geçebilirsiniz. Burada da en son arka lastiği ördüm. Eksiltme yaptığım yeri ön lastik olarak örüyorum. Sonra bir arkadan bir önden devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda burası denk gelmezse burayı size tekrar göstermek istiyorum. Sonrasında 4 sıra lastik öreceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. En son ördüğüm lastiğin ön lastik olması gerekiyor ki 3 zincir noktası ortada kalsın.
Çünkü burayı arka lastik kabul etmiştik. Yine denk gelmedi. Ne yapıyorum? Söküyorum. En son ön lastikte bıraktım. Tığın başına doladım. Sonraki iki trabzanın birincisinden biraz ip aldım. İkincisinden biraz ip aldım. Bu sayede ikisini de sıkıştırmış oluyorum. Ve arka lastik olarak ördüm. Sonra yine bir önden bir arkadan alarak örüyorum. Gördüğünüz gibi son trabzan ön lastik olmuş oldu. Yine 3. zincirin içine kaydırıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Bunu ben 4 sıra yapacağım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. 4 sıra olanın kalınlığını da göstermek istiyorum. Yine bedende olduğu gibi 4 sıra lastik ördüm. Kol için de gayet yeterli geldi. Siz istiyorsanız çoğaltabilirsiniz. 4. sırayı tamamlayalım beraber. Siz de istediğiniz kadar örün. Son bir sıra sık iğne geçelim. Kol ağzını toparlamak için bu şekilde sık iğne geçelim. 4. sıranın sonuna kadar geldim. Ben bu kadar öreceğim. Sonrasında bir sıra sık iğne geçeceğim. Baktınız bu görüntü sizin hoşunuza gitti. Sık iğne geçmeye de bilirsiniz. Ama ben kol ağzını toparlamak istiyorum. Önlük süveterde de yakada yapmıştık bu işlemi. Yine burada 3. zincirin içine girdim. İpi aldım ve kaydırdım. Böylece lastik sırasını bitirdik. Sık iğne sırasına geçiyoruz. Bir zincir çektim ve aynı yere, kaydırdığım yere bir tane sık iğne yapıyorum. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yaptım. Bir sonraki trabzana geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Sırasıyla her bir trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne yapmak için tığın başına dolamıyoruz. Bir sonraki trabzana girdim, ipimi aldım. Tığdaki 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Aşağıdaki bütün trabzanların tepesine sırayla batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Burada çok sıkı sıkı yaparsanız kasacaktır. Çok kasma yapmadan, elinizi sıkmadan sık iğnelerinizi örüyorsunuz. Bu işlemi bedende de yapabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Yine burada düzgün bir bitiş yapalım. Sıra sonuna kadar sık iğnelerle geldim. Bu şekilde ipimi koparıyorum. Ve yine düzgün bir bitişle bitiyorum. Yeleğimi bitiriyorum. Burada ilk yaptığım sık iğne var. Onun tepesine arkadan giriyorum. İpi aldım ve kaydırdım. Arkaya çektim. Burada da son yaptığım sık iğne var. Arka kanadına giriyorum. İpi aldım ve arkaya çektim. Bir tane daha sık iğne tepesi oluşturmuş olduk. İpimi arkada gizliyorum ve artık yeleğimi bitiriyorum. Siz dediğim gibi ilik açabilirsiniz. Ya da 2 tane fazladan motif örüp cep yapabilirsiniz. Video yeterince uzun oldu, o yüzden cep yapmayı belki Instagram'da gösterebilirim. Oradan bakarsınız. Tüm detayları anlatmak istediğim için yeterince uzun bir video oldu. Bu şekilde ipimi koparıyorum. Öncelikle herhangi bir düzleştirme yapmadan kaç gram ip kullanmışız ona bakalım. Kaç yumak gerekiyor. Sonra düzleştirelim, enini boyunu öğrenelim. Tartıyı önüme aldım. Üzerine temiz bir kap koydum. Onu da darasını alıyorum. Onu da sıfırladık. Üzerine artık kıyafeti yerleştirebilirim. Toplam 455 gram ip kullanmışım. Tekrar alıp bakacağım. Evet. Toplam 455 gram ip kullanmışım. Alize Cotton Gold kullandım. Bir yumağa 100 gram. Yani yaklaşık 4,5 yumak ip kullanmışım. Siz lastik sırasını fazla yapacaksanız ya da boyunu artıracaksanız daha fazla yumak almanız gerekiyor. 5 yumak aldığınızda bu şekilde yeleğinizi yapıyorsunuz. 50 gram kadar da ipiniz artıyor. Kabaca elimle düzleştirdim ve ölçüsünü vermek istiyorum.
Şu an eni 56 santim. Elimle iyice düzleştirdiğim zaman uzaktan ütüyle buhar verebilirim. Ütüyü değdirmiyoruz. İpin yapısı bozuluyor. Uzaktan buhar verdiğim zaman, katlayıp kaldırdığım zaman, yani düzeldiği zaman da yarım santim 1 santim veriyor. Oradan yine 56,5-57 santim olabilir. Eni şu an 56 santim. Boyu da 69 santim. Kol boşluğu da buradan buraya 24 santim. Biliyorsunuz zaten yetişkinlerde en az 21 santim yapıyoruz. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan yerler varsa lütfen sormaktan çekinmeyin. Instagram'dan örgülerinizi fotoğraflı olarak atarsanız daha çok yardımcı olabiliyorum. Kendinize ya da çocuğunuza yapıyorsanız lütfen istediğiniz soruyu sorun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.